Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda lansmanı daha dün yapılan Poco M4 Pro'nun 3 dakikada ön incelemesini yapacağız ve bakalım fiyatına oranla gerçekten başarılı bir cihaz mı? Bu konu hakkında konuşacağız. Şimdi her zamanki gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda burada Redmi Note 11 serisine kıyasla daha kavisli, yumuşatılmış kenarlara sahip olan bir tasarım anlayışı kullanılmış. Bunun yanında telefonun kamera dizilimi de ana kameramız en üst kısımda olacak şekilde dikey bir şekilde yerleştirilmiş ve hemen yanında da büyük bir Poco logosunu görüyoruz ve bu kamera paketinin olduğu bölümde siyah bir çerçevenin içine alınmış. Açıkçası bu tasarım anlayışı Poco M3 Pro'ya göre gerçekten daha iyi diyebilirim. Kalınlık ve ağırlık olarak da M4 Pro 8.75 mm'lik kalınlığa ve 195 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme yapısı noktasında da M4 Pro'nun arka kapağında polikarbon bir malzeme yapısı kullanılmışken çerçevelerimizde ise plastik bir yapıyı görüyoruz. Buna ek olarak telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jackının da olduğunu söyleyelim. Bunun haricinde ekran kısmına geçersek burada 6.6 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan 399 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip olan 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini destekleyen güzel bir ekran önümüze çıkıyor. Bunun yanında ekranımızda maalesef HDR desteği yok fakat DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığını belirteyim. Yani bu sayede ekranımız renkleri doğru bir şekilde gösterebiliyor. Poco M4 Pro'nun ekranı parlaklık noktasında da 450 nit değerine ulaşabiliyor. Zayıf bir parlaklığa sahip fakat telefonu güneş ışığı altında kullanmazsanız yani kapalı ortamlarda ve yüksek ışıklı olmayan ortamlarda M4 Pro'nun ekranını görmekte herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şimdi Yonga seti kısmına geçersek burada MediaTek'in yeni serisinden Dimensity 810 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimize 4 ve 6 GB'lık iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Depolama alanı olarak da 64 ve 128 GB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor ama bana soracak olursanız 6 GB RAM 128 GB depolama ile gelen modeli almak çok daha mantıklı olacak. Zaten aralarında 20 euro gibi çok ufak bir fiyat farkı bulunuyor ve önümüzdeki haftada bu işlemcinin nasıl bir performans verdiğine detaylı inceleme videosunda birlikte bakacağız. Şimdi kamera kısmına geçersek arka tarafta ikili kamera sistemimizi görüyoruz. Ana kameramızda 50 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen HDR destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramıza baktığımızda burada 8 megapiksellik f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Burada derinlik algılama kameramız yok fakat yine de portre modunda fotoğrafları işlemcinin yapay zeka desteğiyle birlikte çekebiliyoruz. M4 Pro'nun ön kısmına baktığımızda burada delik çentiğin içinde 16 megapiksellik f2.45 diyaframa sahip olan Full HD'de 30 FPS videolar çekebilen yeterli bir kamerayı görüyoruz. Arka kameramızla ise video kısmında Full HD'de 60 FPS'te EIS destekli çekimler yapabileceğiz. M4 Pro'nun yazılım kısmına değinirsek burada Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü bizlere sunuluyor. Hoparlör konusunda ise Poco M4 Pro stereo hoparlör sistemine sahip. Cihazımızın bataryasına geçtiğimizde ise 5000 mAh'lik bir bataryayı burada görürken hızlı şarj kısmında 33 Watt desteği önümüze sunulmuş. Telefonumuzun kablosuz bağlantılarında da 5G desteğini ve Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojisini desteklediğini görüyoruz. Son olarak da suya ve toza karşı dayanıklılık kısmında IP53 korumasına sahip olan Poco M4 Pro'nun en düşük fiyatının 229 euro olacağını belirteyim. Yani şu anki güncel kurla vergileri de hesapladığımızda 5000 TL bandında bir fiyatının olacağını söyleyebiliriz. Fakat ben burada Xiaomi'nin ülkemize özel bir fiyatlandırmayla bu cihazı 4000 TL bandında getireceğini düşünüyorum ve 3 dakikalık incelememizi burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.